arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çok pratik bir simit poğaça tarifi vermek istiyorum. İster çocuklarınızın beslenmesine, ister sabah kahvaltılarınıza, ister 5 çayınıza yapacağınız bu tarif gerçekten çok mükemmel. Denemenizi tavsiye ediyorum ve daha fazla zaman kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yağ ve 1 su bardağı ılık suyu ilave ediyorum. Daha sonra 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, hamur mayası. Bunları ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. 2 adet yumurta akı ve 2 adet yumurta sarısı var. 2 adet yumurta akını önce alıyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra yumurta sarısını da ilave ediyorum arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifim için toplamda 7 su bardağı un kullanacağım. Gördüğünüz gibi bir kabın içerisine aldım ve yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Biraz un ilavesi yaptıktan sonra 1 yemek kaşığı tuzu ilave edip tekrar yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sizlerin de gördüğü gibi yoğurmaya devam ediyorum. Her un farklı gelebilir. Bu yüzden 6 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Şu an hamurum hazır. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi üzerini streçle kapatıp en az 1 saat dinlenmeye bırakacağım. Dilerseniz akşam yatmadan da bu hamuru yoğurup sabah kalktığınızda hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, 1 saat mayalanan hamurumu aldım ve açıyorum. Şimdi poğaçaları yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle hemen parça parça hamurun üzerinden alıp parçalara bölüyorum. Sizlerin de gördüğü gibi gelişigüzel parçalar alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bezelere ayırıp daha sonra yapım aşamasına geçiyorum inşallah. Evet arkadaşlar, bütün hamurları bu şekilde parçalara ayırdıktan sonra şöyle kenara alıyorum. Küçük bir kasenin içerisine de sıvı yağ koydum. Elime hamur yapıştığı anda bu yağ kullanacağım inşallah. Ve şöyle yarım çay bardağı pekmezin içerisine yarım çay bardağı suyu karıştırıp homojen kıvama getirdim. Bu şekilde yanıma aldım, susamını da aldım. Şimdi gördüğünüz gibi masamın üzerine biraz sıvı yağ sürdükten sonra almış olduğum bir parça hamuru açıyorum. İçerisine hazırlamış olduğum peynir ve maydanoz karışımından koyarak kenarlardan katlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katladıktan sonra burayı iyice birleştiriyorum açılmaması için ve şöyle bir yuvarladıktan sonra önce pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra sadece bir tarafını ben susama batıracağım. Dilerseniz tamamını susamla kaplayabilirsiniz ama bu şekilde bir tarafını katlamak da yeterli. Şimdi sizlere bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir parça hamurumu alıp bu şekilde açıyorum. İçerisine hazırlamış olduğum peynir ve maydanoz karışımından ilave ediyorum. İç harcını dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenarlardan tutarak katladım. Önce pekmezli su karışımına,
Daha sonra hemen susama batırıp tepsime diziyorum. Bütün hamurum bitene kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Toplamda 25 adet simit poğaça elde ettik. Çok bereketli bir poğaça. Sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu tarifi deneyerek hem çocuklarınızı hem kendinizi sevindirin derim. Çok lezzetli bir poğaça yiyeceğinize garanti veriyorum. Poğaçalarımın tamamı bittikten sonra bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum arkadaşlar. Bir tepsiyi hazırladıktan sonra diğerini hazırlayana kadar tepsi mayasını da almış oluyor. Bu aşamada yaklaşık bir 10-15 dakika tepsi mayası alıyor. Bu şekilde çizikleri attıktan sonra önceden ısınmaya açtığım fırına poğaçalarımı pişirmek için göndereceğim. Alt üst kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an poğaçalarım pişti. Gerçekten inanılmaz bir koku yayıldı evin içerisine. Sizlere şöyle alt üst pişmiş halini de göstermek istiyorum. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Bakın şöyle sıkıyorum, tekrar geri şeklini alıyor. Dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi bir simit poğaça elde etmiş olduk. Hemen ilk sıcağı çıktı. Sepetin içerisine alıyorum ve kahvaltı masasında yerini almaya hazırlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak, bildirim zilini açarak ilk videolardan sizler haberdar olun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tarifi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.